Sıradan gidelim Adventures Guide'dan. Amalgamation Chamber. Tamam mı? Amalgamation Chamber. Bir dakika. Ha burada zaten sıra yapmış herif. Okey. İkinci boss. What's up, it's Jim Fro and this is our official guide for the Amalgamation Şeyi bilmiyorum Chamber. tabi. Raid'in içeriğine hiç bakmadım. Hani bazı raid'lerde biliyorsunuz böyle seçenek yapabiliyoruz istersek. İlk boss'tan geçip ne bileyim şu listedeki 5. boss'a da gidebiliyoruz falan yola göre de. Burada öyle bir şey var mı bilmiyorum. O yüzden hani şuradaki sıraya göre gidelim. Huge thank you to our supporters on Patreon. Your support means the world to us and it's what makes these videos possible. So, the Amalgamation Chamber has two phases. Phase 1 is all about dealing with the two elementals, each with their own unique abilities. Then for phase 2, they merge into one big elemental. Their abilities are combined. İkinci fazda işte hepsinin iki ayrı ability'si oluyor iki şeyin. İkinci fazda da bu ikisi birleşiyor ve ability'ler de birleşiyormuş. And there's a stacking dot that never falls off. Ve bu ikinci fazda üzerimizde stacklenen bir buff oluyormuş ve hiç düşmüyormuş. Yani sürekli bir damage yiyeceğiz. Healer'lar dikkat. Basically becoming unhealable if the fight lasts too long. So that's why we suggest Bloodlusting in phase 2. İkinci fazda Bloodlust tavsiye ediyoruz diyor. Çünkü belli bir noktadan sonra fight uzadıkça yediğiniz damage çok artacak. O yüzden faz 2'ye geçtik. Hero'yu bastık. Bloodlust'ı bastık. Pump pump pump. At least until you overgear the fight. Alright, before pulling, split your raid in half and assign each half to one of the two starting bosses. This is because in phase 1 you fight two elementals at the same time, and you need to keep them separated because they each constantly pulse a stacking dot debuff on anyone within 50 yards. And you definitely don't want to constantly pulse a stacking dot debuff on anyone within 50 yards. And you definitely don't want to have both of the dots stacking on you at the same time. Bossların yanında durdukça üzerimizde bir debuff stackleniyormuş sürekli. Dolayısıyla ikisi yan yana olmamalı ki ikisinin de ayrı debuffları varmış. O yüzden raid'i ikiye bölüyoruz. İki tarafı hallediyoruz. Not to mention on heroic they also get a huge damage buff if they're within range of each other. So herhalde ileride taktik değişecek. İkisi bir arada olursa, yakın olursa birbirini bufflıyormuş ve dolayısıyla durdukları normalde damage diyelim ki 10k vuruyorsa bu tick 20k'ya çıkıyor gibi bir şey. Rakamları tamamen sallıyorum da. Birbirini buffladığı için daha fazla damage vuruyor. Muhtemelen ileride biraz overgear olduğumuzda veyahut da belki direkt başta da yapabiliriz. Emin değilim, onu görmek lazım. Muhtemelen normaldaki taktik şey olacak. İkisini stackleyelim, pumplayalım olacak. Ama Heroic'te bunu yapamayacağız herhalde. On pull, keep the bosses over 50 yards away from each other and have each half of the raid go to their assigned elemental to avoid getting both dots. If your dot stacks ever get too high, just run over to the other boss's side and let your stacks fall off. Eğer stackleriniz belli bir seviyenin üstüne çıkarsa şey yapabiliyormuşuz, resetleyebiliyormuşuz diğer tarafa geçip. Both bosses have pretty simple mechanics, so let's just run through them real quick. On the shadow side, there's circles that go around on random players. These players just need to run out of the raid before the circle expires, exploding on anyone inside of the circle and dropping a pool. There's a big shadow swirly thing to run away from because it does raid-wide fall-off damage. And on heroic, there's orbs that spawn in a big circle around the boss that then move towards the boss. Heroic'te bu varmış. Normalde yok herhalde. Heroic şeyi bu, mekaniği bu. Odanın belli bir çevresinde şey çıkıyor, boss'un etrafında. Sonra boss'a doğru gidiyor. Dolayısıyla bunlardan kaçacağız. Bir de şu arada bir şey daha söyledi. Bu bir yerde spawn oluyor, bir yere doğru yürüyor. Dolayısıyla gittikçe damage'ı daha da düşüyor. O yüzden bundan da kaçacağız. Çok basit. And on heroic there's orbs that spawn in a big circle around the boss that then move towards the boss. On the fire side, there's fire tornadoes to dodge that get... Fire tarafında da şu tornadolar çıkıyor. 3 tane gördüğümüz kadarıyla. Bu heroic mi? Aynen heroic. Heroic'te 3 herhalde. In a random direction from the boss. There's a big circle on the ground that needs to be group soaked by that half of the group. Fire tarafındaysanız bu stack bir yerde random çıkıyor herhalde. Onun üzerine geçmemiz lazım. Stacklenmemiz lazım. Herkesin gitmesi lazım. Çünkü damage bölünüyor. Because it does a ton of split damage. And on heroic there's a few little circles on the ground that need to be soaked or else they explode. Soğuklanması lazım 3 tane.
By the way, Aynen. there's no taunt swap mechanic in this phase. Taunt Also, swap try yok to DPS tanklar the için. bosses at the same rate because phase 2 starts when either boss hits 50% health. Where they 2 edde %50'ye indiğinde birleşiyorlarmış. Dolayısıyla ikisini dengede tutmamız lazım DPS anlamında. Phase Mount'e başlıyor biliyorum aynen. Selam, hoş geldin. combine their remaining health and merge into one big boss. So don't be afraid to send some DPS over to the higher health boss if one of them is dying too slowly, because the closer they both are to 50%, the less health you have to burn through in phase 2. Now, in phase 2, this new boss basically merges the phase 1 mechanics from both elementals. So now the circles that go around on Faz 2'de bu iki Void ve Fire tarafını birleştiriyormuş. Yani herhalde aynı ability'ler birleşiyor anlamında değil de ability'ler birleşiyor. Farklı mekanikler random oluşuyor. players explode on anyone in them and drop pools, Okay. then they launch the tornadoes to Bu sefer bak Void'deki pool'la şeydeki tornado birleşti. Güzel olmuş. Hoşuma gitti bu boss. Mekanik anlamında. Pool'ları bırakıyoruz ama pool'lar bu sefer tornado çıkartıyor. dodge. O yüzden The big dikkat etmek circle group gerekiyor. soak now also spawns a big swirly that you need to run away from. And Şeyde yapmamız gereken, soğuklamamız gereken mekanikte de işte o yuvarlağı küreyi çıkartıyor. on heroic, the little circles hareket that need to etmiyor be mu? Anlamadım. individually soaked also spawn orbs in a circle around them that move towards the soak spot. They're all the same mechanics, just packaged together now. Yine tek However, başına soğuklanması gereken de bu şeyleri çıkartıyor yine, orbları. Orblar o şeye doğru, soğukladığın yere doğru gidiyor. there are a couple of new things too. There's a taunt swap combo for the tanks now, so whenever the boss starts casting Wither Invulnerability, Tanklar için Withering Vulnerability castlediğinde taunt off yapmamız gerekiyormuş. the off tank should taunt so they get targeted with the follow-up cast Shadow Flame Burst. Önce bunu atıyor klasik işte tanklar için. Sonrasında da ne? Wither Invulnerability, the off Shadow Flame Burst. Sonrasında da Shadow Flame Burst atıyor. Dolayısıyla off tank Shadow Flame Burst alacak. İşte main tank Withering Vulnerability alacak. Veyahut da neyse vice versa. tank should taunt so they get targeted with the follow-up cast Shadow Flame Burst. The first cast does big physical damage and applies a huge vulnerability to Shadow Flame damage. And Physical damage ilki. Shadow Flame de magical muhtemelen. Ve işte o physical damage vuran aynı zamanda Shadow Flame'den daha fazla damage almanı sağladığı için muhtemelen one shot diyorsun ikisini tanklamaya and çalışırsan. the follow-up cast does big Shadow Flame damage in a cone aimed at the tank. By the way, this means that you definitely need to keep the boss aimed away from the raid. The other new thing is that the dot this boss pulses on the raid is permanent because it can't be outranged. This means you really need to burn through this phase as fast as possible. Bu boss'ta da şey var, permanent bir debuff var. Dolayısıyla bu debuff da devam ediyor. Because the dot's just going to keep getting harder and Sürekli. harder to heal through. O yüzden This is why yine you should bir probably DPS bloodlust in check. phase 2. And that's Faz pretty 2'de much it. bloodlust. Here's a quick recap of the fight for you to review or screenshot for later. Our Patreon. Okey. Bu da kolay gözüküyor. What? Şimdiye kadar 2 boss izledik. 2 boss'ta da healer'ları biraz zorlayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum. DPS ve tank için mekanikler aynı gibi ama healer'ları bir tık zorlayacak gibi debuff'lar sebebiyle.